Hani haberlerde hep duyuyoruz ya, Hollandalı çocuklar dünyanın en mutlu çocukları diye. Isıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. Peki balon bir haber mi bu, yoksa gerçekten mutlu mu bu sarı saçlı mavi gözlü bıdıklar? Hollanda'ya taşındığımızda buradaki çocuklarla ilgili birkaç şey dikkatimi çekti. Bir kere buradaki çocukların soğuk anlayışı farklı. Bir yanda kışlık montla, şapkayla montla duran bir çocuk, bir yanda tişörtle çıplak ayak koşturan bir çocuk. Evet, orası Hollanda işte. Dikkatimi çeken diğer bir konu da parklarda ailelerinin pek karışmaması. Çocuklar oynarken ebeveynler olabildiğince müdahale etmiyorlar. Hollanda'da doğa aktivitelerine erişim kolay. Bir kere bisiklet hayatın bir parçası. Çocuklar okula küçük yaştan itibaren bisikletle ya da yürüyerek gidiyorlar. Birazcık uzaksa da toplu taşımayla. Okul servisi görmeniz neredeyse imkansız. Okulda 10 yaşına kadar hemen hemen hiç ev ödevi verilmiyor. Çantalarda kitap, defter, kalem taşımak yok. Özgür bir çocukluk için disiplin ve ders notları yerine bireysel yeteneklere yönelik derecelendirme sistemi var. Okullarda sosyal yetenekler ders notları kadar önemli. Üniversiteye girmek için puan sınırlamaları yok. Doğru seviyede bir genel mezuniyet belgesi yetiyor. Çocuk yetiştirme konusundaki kültürel farklardan dolayı olsa gerek, bebekler kolay sakinleşiyor. Aynı zamanda bebeklerde uyku sorunu olduğunda pek duymadım. Akşam yemeği vaktinden sonra dışarıda pek çocuk göremezsiniz. Erken yatıp erken kalkıyorlar. Yemekler aileyle birlikte düzenli şekilde yeniyor. Hollandalı ebeveynler çocukların ne yaptığıyla pek ilgilenmezler. Onları dinlerler ve isteklerine kulak verirler. Bunun sonucu mudur bilmiyorum ama gençler pek asi de değiller gibi geliyor bana. Çocuklar ufak şeylerle ve ikinci el oyuncaklarla mutlu olurlar. İkinci el alım satım zaten bayağı yaygın. Genel olarak da gösterişi ve çok para harcamayı sevmezler. Hollandalı ebeveynlerin çocuk yetiştirme tarzı aslında geleneksel ve sade. Mesela 5 yıldızlı lüks otellerden ziyade çadır kurup kamp yapmayı daha çok severler. Gösterişten uzak, sade bir yaşamları var. Leopar desenli elbiseler dışında. Ülke uyuşturucu, seks ve alkol özgürlüğüyle bilinmesine rağmen çoğu aile bu konuda muhafazakar. Tabii ki kullananlar vardır ama hepsi o kadar da geniş değiller. Anneler çocuk bakma dışında kendi hayatına da önem veriyor. Çocuğuna yetemiyorum kaygısı pek yok. Çocuk doğduktan sonra olabildiğince kısa sürede işlerine geri dönerler. Ülkede bireysellik baskın olduğundan kadın ve erkek eşit ölçüde kendi ayakları üstünde durmalıdır. Çocuk bakımında da eşit rol üstlenirler. Medyanın etkisini yok sayamayız ancak ağırlıklı olarak mantıklarıyla hareket ediyorlar. Ne kadar düz ve açık sözlü olduklarını duymuşsunuzdur. Bu bazen yabancılar tarafından kabalık olarak algılansa da kültürleri bu, yapacak bir şey yok. Hollandalı çocuklar mükemmel olmak için asla çabalamazlar. Kendin ol, özgün ol yeter. Bu felsefe yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da var. Tabii hükümetin payını da es geçmemek gerekiyor. Çocuk politikalarını önemseyen Hollanda aynı zamanda çocuk dostu şehirler ağına da kayıtlı. Bu ağdaki şehirler çocukların ilgi alanlarını ve haklarını desteklemek adına yarışıyor. Girişimlerinden bir tanesi de çocuk oyun alanları, kum havuzları ve benzeri şeyler için konut arazisinin %3'ünü ayırmak. Bu kadar çok çocuk oyun alanı olmasının sebebi de şimdi anlaşılıyor. Hükümet ayrıca yerel politika ve planlamalarda gençlerin katılımını sağlamayı destekleyen 30'dan fazla kuruluştan biri olan Hollanda Ulusal Gençlik Konseyi ile de sıkça görüşmeler yapıyor. Şimdi bazılarınıza ilginç gelecek belki ama Save the Children isimli örgütün raporuna göre Hollanda doğum yapmak ve doğum için en güvenilir ülkelerden biri. İlginç gelebilir diyorum çünkü Hollanda evde doğum oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. İngiltere, Amerika, Türkiye gibi ülkelerde sezaryen oranı çok daha yüksek. Doğum sancısının vücuda endorfin salgılattığını düşünen Hollandalı anneler pain is fine yani acı iyidir diyor. Şartlar el verirse evde doğumun büyük rahatlık olduğunu düşünüyorlar. Acil bir durumda zaten her halükarda hastaneye gitme imkanları da var. Hollandalı çocuklara bir anket yapmışlar ve çocukların %95'inden fazlası mutlu olduğunu söylemiş. Hollanda'da meşhur bir söz var. Çocuklar mutluysa aileler de mutludur. Şimdi ben sosyal medya hesabımda takipçilerime Hollanda'da sizce çocuklar neden mutlu diye bir soru yönelttim. Onları size okumak istiyorum. Takipçilerimin büyük kısmı Hollanda'da yaşayan Türkler, bazılarının eşleri Hollandalı, bazıları yeni gelenler, bazıları da senelerdir burada yaşayanlar. İmkan var, huzur var, geçim sıkıntısı yok, hobi ve benzeri etkinliklere gidebilecekleri imkanlar çok. Evet, katılıyorum ama geçim sıkıntısı tamamen yok diyemeyiz. Olan insanlar, aileler vardır mutlaka. Gelecek kaygısı yok, paraları değerli, ülkeleri değerli,
insan gibi yaşıyorlar, değer görüyorlar. Evet, insan gibi yaşama konusunda hak veriyorum. Anne babalarının duygusal olmayışı, bu tabii duygusal olmayışı derken daha çok mantıklarıyla hareket etmesi diyelim biz buna. Ruhsuz da değillerdir herhalde, bilmiyorum. Ana baba dertsiz ve mutlu, çocuklar da mutlu. Şimdi şöyle, anne baba dertsiz ve mutlu olunca çocuklar da dünyanın neresinde olursa olsun bence mutlu olur. Hollanda ile sınırlı olduğunu düşünmüyorum bunun. Anne babalar sakin ve sabırlı. Evet, olabilir. Bence okula giderken bile belli bir kalıba sokulmadan serbest kıyafetle gitmeleri, sınavsız okul hayatı, bisiklete binmeleri, yeşille iç içe olmaları. Doğru. İnsan muamelesi görmeleri ve erken yatmaları. Erken yatmak evet sağlık açısından iyidir. Özgüvenli yetişiyorlar, enerjileri var, negatif değiller, iyimserler. Kişiden kişiye değişiyor olabilir ama genelleme yapacak olursak belki de doğrudur. Eşitlik var. Her çocuk aynı eğitimden, aynı aktivitelerden yararlanıyor. Buna kesinlikle katılıyorum. Ne kadar zengin olursan ol, kim olursan ol, fakirle zengin çocuğu aynı okula gidip aynı sırada oturabiliyor. Çok serbestler, okuyup okumama gibi dertleri yok. Tamamen öyle değildir herhalde diye düşünüyorum. Üniversite okumak gibi bir dertleri olabilir. Küçüklükten beri her istediklerinin verilmesi yerine izin alınarak bir şeye erişmeleri güzel. Teşekkürün, özrün öğretilmesi. Anne baba ile bol zaman, hep diyoruz İstanbul'da olsak ne yapardık diye. Evet, biz de 2 ay İstanbul'da kalınca AVM'ler dışında pek yapacak aktivite bulamadık açıkçası. Çok kalabalık, doğaya erişim biraz zor. Ulaşım zor. Her gün öyle hemen yanı başında orman bulamıyorsun İstanbul'da. Burada o tarz imkanlar daha fazla, doğru. Kaliteli zaman geçirme imkanı daha fazla çocuklarla. Sınırlarını baştan biliyor olmaları. Ülkenin refah düzeyi, çok ucuz hatta bedava bile bir sürü oyuncağa rahatça ulaşabilmek. Evet, ikinci el kültürü burada var ve ikinci el ürünler de yadırganmıyor pek fazla. Okulda hep oyun oynamaları. Evet, şimdi 1. sınıfa gidiyor benim kızım. Oradan biliyorum, sürekli oyun oynuyorlar. Ne yediklerini dert etmeyen aileleri, belki de öğlenleri sadece peynir ekmek yedikleri içindir. Biraz sağlıklı yeme anlayışı farklı bunların. Para var, huzur var. Herkes zengin diyemeyiz. Daha çok eşitlik var diyelim biz buna. Eğitim sistemi iyi. Aile içi bağlar kuvvetli. Bağırma çağırma yok. Diyalogla sorunları çözmeleri. Bakın, aslında bireysellik ön planda diyoruz ama aynı zamanda aile bağları da kuvvetli diye insanlar tarafından vurgulanıyor. Demek ki öyle bir gözlem yapılmış. Ve son olarak bizim gibi pısırık yetiştirilme yok. Girişken oluyorlar. Belki de eşit şartlarda eğitim gördüklerinden dolayıdır böyle kendilerine özgüven duymaları. Olabilir. Bu video hoşunuza gittiyse benzer içerikler için kanalımı takip etmeyi, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.